Merhaba. Anı yakalamak, anda kalmak, şimdiyi yaşamak, akışta olmak. Son dönemlerde lügatımıza eklenen kelimeler. Peki ne kadar farkındalıkla kullanıyoruz bu kelimeleri? Anda kalmak. En küçük birimden bahsedelim. An. Zamanın bölünemeyen en küçük birimi. Bizim algılayabildiğimiz en küçük birimi. Duyularla algılayabildiğimiz en küçük birimi de diyebiliriz. Bir an bize göre, hadi maksimum 1 saniye diyelim buna. Anda kalmak ne kadar mümkün olabilir? Bir sonraki ana anında geçiyorsunuz, değil mi? Anında. Bir fotoğraf karesi gibi o an gözünüzün önünden gitmiyor. Fakat bu sizin zaman biriminize göre 15 saniye boyunca olan bir şey değil. Çünkü 15 saniye geçmiş zamanda. An, şimdiki zaman içerisinde donan ve görüntü olarak orada kalan bir durumdur. Bu da nasıl mümkün? Enerji ve bakış açısı tanık noktasına geldiğinde, ki burasıdır. 13. çakradan baktığımız an sadece ana tanıklık ederiz. Fakat anda kalamayız. Bir gün camdan dışarıyı seyrediyorum. Yağmurlu bir gün. O kadar derinleşmiş durumdayım ki bir an yağmur durdu. Ve önümde bir damla. Damlayı gözlemlediğimi fark ettiğim an, andan çıktığım an oldu. Gençlik dönemlerinde arkadaşlarla yürürdük ve durun, bir şey oluyor derdim. Bir şey oluyor ama bana oluyor. O oluşun, o gelişi zaten hani çarşambanın gelişi salıdan bellidir mi derler. Yani fark edilebiliyor. Yoğunlaşma durumunuzla alakalıdır. Bir anda öyle bir derinlik, öyle bir noktaya gelir ki enerji maksimuma çıkar. O enerjiyle birlikte ne olur? Ses dahi kalmıyor. Çünkü burayı aşıyor. O an. O an diyorum. Üstüne basa basa. Görüntü olduğu haliyle gözümün önünde. Ben sağıma soluma baktığımı düşünüyorum. Etrafı gözlemlediğimi fark ediyorum. Fakat kımıldama yok. Çünkü andayım o an. Anda olduğum için her şey tamamen hareketsiz. Sonra yavaş yavaş sesler gelmeye başlayıp birdenbire, hani bir teybin düğmesine basmak gibi, birdenbire tekrar her şey işlemeye başlıyor. Anda kalmak budur. Anda kalmak, akışta olmak değildir. Şimdi de olmak değildir. Evet, an şimdiki andır. Fakat şimdiki zaman değildir. Örneğin siz soğan doğruyorsunuz diyelim. Soğanı doğrarken tüm duyularınızla o soğanın bütün detaylarını görüp içindeki her şeyi algılayıp kokusunu, tadını, rengini canlı bir şekilde doğrarken hissederek yaşıyorsanız, yani soğanla bir olmuş gibi algılayabiliyorsanız, bu nedir? Bu tamamen akışta olmaktır. Akışta olduğumuz an, yani şimdi de olduğumuz an, şimdiyi yaşamak dediğimiz şey, o eylemle birlikte hareket ederek geçmişe ya da geleceğe odaklanmadan şu anın farkındalığıyla tadını çıkarma durumudur. Haliyle zihinsel bir hareketlilik olmadığı için bir düşünceden de bahsetmek mümkün değildir. Bazen
sorarsınız birbirinize. Ya da öneride bulunursunuz. Şimdi de kal. Akışta ol. Akışta ol derken sen akıştan çıktığının farkında değilsin. Akışta olmuş olsan karşıdakine akışta olmasını tavsiye edemezsin zaten. Mümkün de değil. Çünkü an o zamanı, yani şimdiki zamanı, bulunduğumuz zamanı hiçbir koşula bağlı olmadan düşünce ve duygudan muaf olarak yorumsuz bir şekilde takip edebilme durumudur. Şimdiyi yaşamak. Akışta olmak. Ani bir durum oluyor. Örneğin bir yere gidiyorsunuz ve karşıdan bir araç geliyor ve çarpışacaksınız siz. O anda öyle bir acı fren oluyor ki frene basmanızla durmanız arasında çok fazla bir zaman yok. Ve orada düşünce olmaz. Orada sanki zaman durmuş gibi olur ve siz dona kalırsınız. Ölüm gibi. Sessiz. Böyle dıt. İşte an o. Eğer bir düşünceyle ya da duyguyla hareket ediyorsanız zaten siz geçmişe ya da geleceğe bağlısınız demektir. Bu ezber durumdan biraz daha idrakiyle söylemek gerek. Size güveniyorum. Hepinizi seviyorum.